Dünyanın aylardır tek bir ortak gündemi var: koronavirüs. Koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla gözler virüsün kaynağı olarak yarasalara çevrilmişti. Peki yarasalarla ilgili ne biliyoruz? Ölümcül hastalıklara sebep olan virüsler neden hep yarasalarda ortaya çıkıyor? Yarasalarla insanların arası pek iyi olmasa da aslında bu minik canlıların enteresan özellikleri bulunmakta. Yarasaların gizemli dünyasına yolculuğa hazır mısınız? Dünyadaki tüm canlılar gibi yarasalar da virüs barındırır. Ancak yarasaları ön plana çıkaran bazı nedenler mevcut. Yarasalar kuduz, hanta, SARS gibi birçok zoonoz, yani hayvandan insana ya da insandan hayvana bulaşabilen hastalıkların taşıyıcısı. Minicik vücudunda binlerce ölümcül virüs barındıran yarasalar bugüne kadar 12 hastalığı insana bulaştırmaktan sorumlu tutuluyor. Peki nasıl oluyor da bu minicik canlılar bu ölümcül virüslere karşı bu kadar dayanıklılar? Bağışıklık sistemleri nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? Bilim insanları bunun sebebinin Stink adı verilen bağışıklık geninde meydana gelen bir mutasyondan kaynaklı olabileceğini söylüyor. Yarasalar uçmanın zorluklarıyla baş edebilmek için bağışıklıklarında yeni bir sistem geliştirdiler ve bu sayede zarar gören hücre hemen kendini tamir ediyor ve böylece enfeksiyonlara karşı büyük tepkiler vermiyorlar. İşte bilim insanları da koronavirüs gibi pek çok hastalığa çözüm bulmak ve aşı geliştirebilmek için bu ilginç canlıları mercek altında tutuyor. Yarasaların bağışıklık sistemleri incelenerek İnsanlar içinde enfeksiyonlara karşı tedavi geliştirilebileceği düşünülüyor. 54 milyon yıldır insandan önce bile dünyadaki yaşamlarını sürdüren yarasalar memeli türlerinin %20'sini oluşturur. Sadece bir mağarada milyonlarca yarasa bir arada yaşayabilmektedir. Bu durumsa hastalığın hızla yayılmasını kolaylaştırır. Yarasaların uçuyor olması da taşıdıkları hastalıkları farklı hayvan türlerine ve insanlara bulaştırmada önemli bir etken. Dünyada 1000'e yakın yarasa türü bulunmaktadır. Bu türlerden yaklaşık 30 tanesi Türkiye'de yaşamaktadır. Yarasalar büyük ve küçük olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Büyük yarasalar meyvelerle beslenirken, küçük yarasalar böcek, kan, kurbağa, balık, kertenkele ve kuşlarla beslenirler. Yarasaların yaklaşık %70'i böcek yiyerek beslenirler ve bir yarasa saatte ortalama 600 böcekten fazlasını yer. Yarasalar organik tarımda oldukça faydalıdırlar. Ekinlere dadanan böcekleri yiyen yarasaların ekstra ilaçlamaya gerek bırakmaması çiftçiler için milyonlara bedel. Ayrıca yarasalar böceklerle beslendiklerinden gübreleri de azot ve fosfor yönünden zengin bir yapıya sahiptir. Meyve yarasaları ise polenleri yayıp tohumların çevreye dağılmasını sağlarken yangın sonrası ormanların büyümesinde de oldukça faydalıdırlar. Bir ankete göre vampir yarasalar dünyada en korkulan 3. hayvandır. Merak etmişsinizdir, hemen açıklayalım. İlk sırada kurtlar ve goriller varken ikinci sırada piranalar yer almaktadır. Vampir yarasalar sadece kanla beslenerek yaşayan tek memeli türüdür ve her gün kendi ağırlıkları kadar kan içmeleri gerekmektedir. Geyik, at, sığır gibi memelilerin kanıyla beslenen vampir yarasalar insanları nadir olarak ısırırlar. Şayet birini ısırırlarsa ertesi gece beslenmek için yine aynı kişiye giderler. Araştırmalara göre yarasalar insanları nefes yoluyla ayırt edebilme özelliğine sahip. Eğer vampir yarasalar kuduz ya da başka bir tehlikeli virüs taşıyorsa bu virüs size de bulaşabilir. Yarasalar Antarktika dışındaki her kıtada yaşarlar. Drakula hikayesi Doğu Avrupa kökenli olmasına rağmen vampir yarasaları ise sadece Orta ve Güney Amerika'da bulunur. Her ne kadar en ürkütücü türü olsa da vampir yarasaların önemli bir faydası var. Vampir yarasaların tükürüğünde bulunan ve kanın pıhtılaşmasını önleyen madde kullanılarak inme geçiren hastalar ve kalp hastaları tedavi ediliyor. İşte size yarasalarla ilgili birkaç ilginç bilgi daha. Fare kulaklı yarasalar normal yaşamlarında dakikada 880 kalp atışına sahipken kalpleri kış uykusunda 18 defa atar. Nektarla beslenen yarasaların nektara ulaşmak için vücutlarına oranla oldukça uzun dilleri bulunur. Dünyanın en büyük yarasa türü büyük uçan tilkidir ve meyveyle beslenir. Kanat genişliği 150 ila 180 santim aralığındadır. Çoğu yarasa yılda sadece bir yavru verir. Annelerin milyonlarca yarasa arasından bebeklerini tanıması hem sesli hem de ultrasonik seslerle olur.
Bilinenin aksine yarasalar kör değildir. Çoğu yarasa oldukça iyi görmektedir. Hatta bazı türleri ultraviyole ışığı bile sezebilmektedir. Görme kabiliyetlerine ek olarak yarasalar 20 ila 120 bin Hz frekans aralığındaki sesleri duyabilmektedir. İnsanlar yalnızca 20 ila 20 bin, köpeklerse 40 ila 60 bin Hz frekans seslerini duyabilmektedir. Bu da yarasaların duyma üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Yarasalar uçabilen tek memeli türüdür. İşte size şaşıracağınız bir bilgi daha. Yarasaların zor durumda kaldıklarında yüzebildikleri de ortaya çıktı. Yüzmek için kanatlarını ve ayaklarını kullanıyorlar. Ve gelelim asıl konumuza. Koronavirüsün yarasa ya da bir başka hayvandan insana bulaşma sebebine. Uzmanlar yarasalardan insanlara bulaşan hastalıkların genellikle habitatlarının işgal edildiği yerlerde gerçekleştiğini ve hayvanların strese girmesi sonucu virüs taşıyan daha fazla salya, idrar ve dışkı üretmeleriyle sonuçlandığını ifade ediyor. İnsanların etkilendiği hastalıkların %60'ı zoonotik. Bunun sebebi ise insanların doğaya ve diğer canlıların yaşam alanlarına müdahalesinin bir sonucu. Tarımdan uzaklaşıp hızla kentleşmeye yönelmemiz, artan insan nüfusu, hayvanların yaşam alanlarının özellikle de ormanların yok edilmesi ve bunun doğal sonucu olarak da belki de adı hiç duyulmamış birçok hayvan türüyle insanın yakın temasa geçmesi ve kaçınılmaz son. Dünyayı sarsan salgın hastalıklar. Yaşanan pandemiyi kısa sürede atlatmayı umuyor, doğal yaşamla uyumlu, sağlıklı günler diliyoruz. Esen kalın, evde kalın, iyi Haberler TV'de kalın, iyi Haberler TV'de kalın, iyi haberler.